Lepistesler için bir üretim kabı kuruyorum. Selamlar. Bugün elimde bir 40 litrelik plastik kap var. İçinde bir sıva filesi var. Bununla sıfırdan bir lepistes üretim kabı kuracağız. Benim haftalık vloglarımda zaten bu üretim kaplarını görüyorsunuz. Bol bol da yavru alıyorum bu sistemle. Bunu sıfırdan bu videoda tek tek adım adım kuracağız. Şimdi bunda aslında normalde bu kapta, elimdeki şu kapta normalde koyu lepistesler vardı. Ama haftalık vlogu izlediyseniz oradan hatırlayacaksınızdır. Koyu lepisteslerde bazı sıkıntılar yaşadık. Onları ben ayrı bir karantina akvaryumuna almaya karar verdim. Burada da boşa çıkan kaba, yani onlarda bir işkillendim. Hani yavrularda da problem olabilir mi gibisinde. O yüzden bu kap boşa çıkmış oldu. Şimdi bu boşa çıkan kaba hemen şurada yukarıda arkamda bulunan yerli lepistesleri indireceğiz. Oradaki yavru sayısı bayağı arttı ve üreme artık yavaşlıyor. Bence birbirlerini yiyemeye başladılar diye düşünüyorum ben. Büyüyen yavrular küçükleri yiyorlar artık. O yüzden orada bir ayıklama işlemi yapmamız lazım. Hem de doğuracak olan balıklarımız için böyle yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Ayrıca o yukarıdaki akvaryum da bana lazım. Oraya bir apistograma çifti geliyor. Çok güzel apistograma agasaziler var elimde. Bir dişi, bir erkek. Bir süredir bendeydiler. Artık onları üretime hazırlama zamanı geldi. Onlar için de en uygun ortam yukarıdaki akvaryum olacak. Oraya da bu hafta içi sıfırdan bir kurulum yapacağız. Hatta orada tamamen doğadan topladığımız malzemeleri kullanacağız. Sizinle de doğal bir akvaryum oluşturmuş olacağız aslında. Bunu da kaçırmamak için beni aşağıdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda artık Instagram hesabımız da aktif. Onun da bağlantısını buraya bir yere koyarım. Onu da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan hadi üretim kabı kurmaya geçelim. Öncelikle bunun için gerekli olan malzemelere gelecek olursak tabii ki bir kap. Burada bir sıva filesi var. Ben bunu daha önceden böyle bir kafes haline getirdim. Yani daha önce aslında bu koyu yerde kullandığım kafes. Direkt bunu yıkadım, dezenfekte ettim. Bu arkadaşlar da bunu kullanacağız. Gayet de büyük bir hacmi var. Şöyle göstereyim. Kabın yarısından çoğunu kaplıyor. Bunu kaba tutturmak için de şöyle bildiğimiz cırt kelepçeler kullanacağım. Hep bunları kullanıyorum ki bunu da kafes haline getirmek için şöyle köşelerinden cırtlamıştım. Bunu da sabitleyip direkt içine balıkları alacağız. Sabitlemek için de şöyle bir şey yapıyorum. Hemen yere geçmeden onu da göstereyim. Şurada görebilirsiniz. Bir metali ısıtıp buralara küçük delikler açtım. Buralardan işte bu cırtları geçirerek kafesi sabitlemiş olacağız. Daha sonrasında içine suyu aktaracağız. Daha sonrasında balıkları aktaracağız. Bu videoda şöyle bir şey yapacağım ben. Balıklar zaten halihazırda bulundukları suyla beraber buraya geçecekleri için herhangi bir biyolojik süreç beklemeyeceğiz. Ama siz sıfırdan kuruyorsanız, sıfırdan bir kap kuruyorsanız filtrenizi bağladıktan ve suyunuzu koyduktan sonra mutlaka bir haftaya yakın, yani bir hafta kadar bir beklemeniz gerekiyor. Biyolojik süreç otursun diye. Çünkü buna da bir akvaryum mantığıyla yaklaşmamız lazım. Suyu koydum, balığı koydum, hadi bakalım doğursunlar. Yanlış bir yaklaşım olur. Ben hazır sularıyla beraber geçeceğim için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten o akvaryumda da bir su değişikliği yapacaktım bugün. Buraya geçecekler. Hem de suların üzerine biraz da taze su eklemiş olacağım. Ve üretim serüvenimiz başlamış olacak. Şimdi hadi bunun kurulumuna geçelim. Şu elimde gördüğünüz kelepçelerle, elim yine metilen mavisinden mavi olmuş. Bu elimde görmüş olduğunuz kelepçelerle burada bir sabitleme yapacağız. Şöyle üste yakın bir kısımdan geçirdim. Buradaki fazlalığı keseceğim daha sonrasında. Şimdi en azından bir ayarlayana kadar dursun. Belki daha çok sıkmam gerekebilir. Şuradan tutturayım ve şu üst köşeden bir tutturayım bakalım ne kadar olacak. Bu kısmında suyun üzerine çıkmaması için buraya birkaç tane taş koyacağım ki biraz dipte dursun. Hemen bir şuraları da bağlayalım bakalım nasıl olacak. Şöyle kafesi bağladım. Artık şurası tamamıyla balıkların durabileceği bölge haline geldi. Burası bizim anaç balıklarımızın birkaç ay boyunca bize yavru verecekleri alan olacak ama gördüğünüz gibi şöyle yukarı çıkıyor. Bu cırt kelepçeler bunu çekiyor. Bu yüzden elimde şöyle bir şey var. Bildiğimiz dere taşları bunlar. Ben de doğadan bulmuştum zamanında. Bunlardan birkaç tanesi şöyle ağırlık yapması için biraz oraya, biraz buraya, hem şekli de çok bozmadan şöyle köşelere koymaya çalışacağım. Zaten suyla beraber iyice böyle dibe çöküyor burası. Tamamen yüzebilecekleri derin bir alan oluşmuş oluyor. Şurasını çok sevmedim. Şurayı bir düzeltelim. Ya da şu taşı biraz daha merkeze koysak. Evet. Şimdi çok daha sağlıklı göründü. Şöyle güzel. Aynen böyle. Şimdi buna suyu aktaracağım. Önce bu balıkları yakalayayım yukarıdan. Sonra yavaş yavaş suyu aktarayım. Filtresini bağlayayım. Süreç tamamlanmış olacak. Tabi bunun üzerine mutlaka bir kapak da kapatıyorum. Şurada yanında görebilirsiniz. Yoksa buradan atlayıp yavruların olduğu kısımlara geçebiliyorlar.
Hemen yukarıda balıkları yakalayalım. Onları şimdi size kovadayken gösteririm. Hem de buraya suya aktarayım. Taze suyunu da ekleyeyim. Burası bir an önce çalışmaya başlasın. Buraya neredeyse bir 20 litre kadar akvaryumdan su çektim. Kabı yarıladım sayılır. Üzerine 20 litre temiz su koyacağım. Bu aslında benim balıklarda yapacağım su değişimiydi. Çünkü orada biraz akvaryumun dengesi bozulmaya başlamıştı. Hazır böyle bir sistem, böyle bir olay varken buraya geçireyim istedim. Hem de %50 su değişimi yapmış olacağız. Patosu aldım. Akvaryumun içerisinde duran patostu bu, direkt oradan aldım. Şöyle kenara bir yere sabitleyeceğim bunu yine. Taşlar burada. Biraz işte yarıya kadar suyu doldurdum. Şimdi kalan kısmını tamamen temiz su dolduracağım. Pipoyu çalıştıracağım. Pipoyu da akvaryumdan aldım. Direkt akvaryumu kendi suyuyla yıkadım. Yani biyolojik dengeyi hiçbir şekilde bozmamaya çalışıyorum burada. Bu şekilde aktarmalarda ben bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. O yüzden yine sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Biraz sonra balıkları göstereceğim. Çok güzel büyüyen balıklar var içerisinde. Şimdi şunu bir doldurayım önce. Sonra balıkları aktarma işlemine geçince size balıkların detaylarından bahsedeceğim. Suyu doldurdum, alanı hazırladım. Şöyle patosu buraya köşeye bir yere sabitledim. Bu buradan büyüdükçe yavaş yavaş burayı sarar. Artık ne kadar süre burada dururlar onu da bilmiyorum ama genelde bu tarz üretim mantıklarında ben balıkları burada 2-3 ay kadar tutuyorum ki alttan gelen yavrular büyümeye başlayınca yer değişikliği yapıyorum. Bir önceki akvaryumda da 3 aydır kadar duruyorlardı. Hemen bir balıkları getireyim size. Burada anaç lepis testlerimizi görüyorsunuz. Bunun içerisinde renk renk balık var gördüğünüz gibi. Burada örneğin koyulerin beğenmediğim renklerini ayırmıştım ki çok güzel balıklar oldular. Sonrasında şurada işte bazı büyük dişiler var. Onlar panda entlerlerin renk olarak, kuyruk rengi olarak beğenmediğim dişileri. Biraz sarımtırak kaçıyordu renkleri. Hani o şekilde yavru verirlerse erkekler de turuncumsu gelir diye bazı dişleri ayırmıştım zamanında ki şu anda panda entlerlerde hiç renkli, yani rengi bozuk çıkan yavru yok. Bunlar da ayırdıklarım. Gördüğünüz gibi boyutlar gayet güzel. Koyu görünenler var aralarında, biliyorum. Özellikle erkekler, dişiler, bu kırmızı kafalılar var. İşte onlar da benim mesela daha önceki koyu eşlemelerinden böyle rengini beğenmeyerek ayırdıklarım. Siyahlı çıkanlar var, kırmızı kafalılar var gördüğüm kadarıyla. Kuyruklara böyle morla kırmızı arasında olanlar var. Bazılarının kuyrukları biraz yıpranmış. Burada taze suda toparlayacaklardır. Bu balıklar da bayağı büyüdüler, yani bayağıdır bendeler. Bunları da ben yavrudan büyütmüştüm. Zaten bahsettiğim gibi hani hep rengini beğenmeyerek ayırdığım yavrular bunlar benim. Keyifleri yerinde şimdilik. Direkt olduğu gibi sularıyla beraber buraya salacağım şimdi onları. Görüyorsunuz seviye çok yakın oldu. Bu yüzden bunun üzerine direkt aynı zıva filesinden bir kapak kesip böyle koyuyorum ki atladıklarında çıkamasınlar. Akvaryumdan çıkan yavrulara gelelim. Bakın buradaki yavrular aşağı yukarı 2,5-3 ayda çıkan yavrular. Bir iki tanesinde sıkıntı var gördüğünüz gibi. Bunlar ilk doğan yavrulardı. Sonrasında ben buraya yeni kanatları karıştırdım. Ama maalesef onlarda böyle bir problem kaldı. Onlara yapacak bir şey yok. O iki tane erkek görüyorsunuz zaten yüzmeleri bayağı farklı. Diğer yavrularda herhangi bir sıkıntı yok. Ki zaten ben buradan büyüdükçe de yavru ayıklıyordum. Bunlar küçük kalan yavrular. Şimdi burada da büyüyen yavruları ayıklayacağım. Farklı bir akvaryum alacağım. Küçükleri doğrudan kabın içerisine salacağım. Burada hızla boylanacaklardır. Hem anaçlardan yeni yavrular gelecek hem bunlar boylanacak. Zamanla yine buradan ayıklamalar yaparız. Ama bunları buraya salmadan önce bir ayıklama işlemi yapacağım şimdilik. Sonra da yavruları tekrar kaba salacağım. Evet, anaçların keyfi sanki hep buradalarmış gibi. Sanki hep bu kaptalarmış gibi, hiçbir stres belirtisi yok gördüğünüz gibi. Gayet sağlıklılar. Gayet güzel takılıyorlar. Keyifleri yerinde. Böyle olunca benim de keyfim yerinde oluyor otomatik olarak. Şu yavrularda da hemen bir büyükleri ayıklayayım. Küçükleri de buraya salalım bakalım nasıl görünecek. Ben yavruları ayıklamaya çalışırken bir erkek kaçmış bile. Bakın mesela atlayarak çıkmış buradan. Şurada geziniyor. Onu hemen yerine geri iade edelim. İşte bunun olmaması için buraya kapak kapatmak şart. Şimdi ben 15-20 taneye yakın yavru ayıkladım ama daha fazlasını ayıklayamıyorum. Bunları direkt salacağım buraya. Çünkü sayı çok fazla ve buradan ayıklamak zor oluyor. Sonra zamanla üstten kepçeyle tek tek yakalarım büyüyenleri gördükçe. Hala içinde büyük yavrular var ama
Olsun. Şimdilik salacağım bu şekilde bunları. Yarım saat kadar bu kabın içinde yarattıkları pisliği görüyorsunuz ki ben buraya temiz suyla çekmiştim bu arkadaşları. Yine buraya böyle salacağım bunları. Sonrasında dip çekimi yaparız. Kaptan direkt dip çekimi yaparız. Hem de su tazelenmesi olur. Şimdilik böyle direkt salıyorum. Bakalım içinde kalan var mı? Yok. Tamam. Yavru şöleni oldu. Su biraz fazla geldi galiba. Evet, bayağı kalabalık olduk. Şimdi bu kap, bu saklanma alanı daha doğrusu. Biraz suyun içinde kalmış oldu. Buradan biraz su çekmem gerek. Çünkü seviye istediğimden daha yüksek oldu. Bunlar buradan atlarlar. Atlama olmasın diye hem yavrular atlayabilir hem anaçlar atlayıp yavruların arasına karışabilirler. Bu olmaması için buradan biraz su çekmem gerek şu anda. Kovadaki suları hesaplamadan doldurdum çünkü ben buraya. Kovadaki suyu koyunca da böyle seviye yükselmiş oldu. Bayağı yavru varmış bu arada, ona çok şaşırdım. Hemen biraz şuradan su çekelim ya. Şimdi herhalde bir 2-3 litre kadar su çektim. Şöyle biraz kenarlarda boşluk bıraktım. Böyle şöyle bir sıkıntı oluyor burada. Bunu kılıç kuyruklarda çok yaşadım. Kılıç kuyruklar bu kaptan, şurada pineapple kılıç kuyruklarımız var bir yan kapta. Buradan buraya, sonrasında buradan bir yan tarafa atladıklarını görüyorum. Daha önce buna hiç denk gelmemiştim ama bu yeni doğan yavrular biraz zıpır çıktılar. Burada da bir atlama zıplama olmasın diye seviyeyi biraz düşürdüm. Kımıl kımıl oldu, kıpır kıpır oldu gördüğünüz gibi. Bayağı dolu içerisi. Yani hiç doğurmasalar bile bu kadar yavruyu büyüttük mü bize yeter zaten. Ama tabii doğurmaları da hoşuma gider. Bakalım zamanla buradan yeni koloniler çıkartmaya çalışacağım. Balıklar ayıklamaya çalışacağım. Sayı gayet güzelmiş bu arada. Beni bayağı tatmin etti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi yeni bir kaba geçtik. Yeni bir alana geçtik. Şu anda elimde kaya tuzu yok ama buraya bir iki gün sonra biraz kaya tuzu ekleyeceğim. Suyun dengesini de ölçerek tabii biraz kaya tuzu ekleyeceğim. Su değerlerine bakarak. Belki bir tık da metilen mavisi kullanmamız gerekebilir. Balıkların gidişatına göre, balıkların yüzme şekillerine, işte üzerlerinde oluşabilecek problemlere göre buna karar vereceğim. Şimdilik bir problem yok. Şimdilik böyle kendi sularına dursunlar istiyorum. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Gayet güzel, keyifli oldu ya. Böyle dolu dolu yavru görmek de hoşuma gitti. Bayağıdır bir yan tarafta Snow White'larda bu kadar çok yavru var. Bir de kılıç kuyruklarda aslında bu kadar yavru var ama böyle dolu dolu gözükmüyor. Lepistesler biraz daha yüzeyde yüzmeyi sevdikleri için daha dolu gözüküyorlar. Gözüme de bayağı hoş geldiler. Şöyle bu arkadaşların kapağını kapatacağım. Bu şekilde bırakacağım kendilerini. Artık burada güle güle doğururlar. Güle güle yavru verirler. Bu videoda sizlere sıfırdan bir üretim kabı kurmayı anlatmaya çalıştım. Mantığını göstermeye çalıştım. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bence gayet güzel, keyifli oldu. Bu yöntemle siz de bu kadar çok lepistes üretebilirsiniz. Lepistes ya da farklı canlı doğuranlar üretebilirsiniz. Gayet keyifli oluyor. Ki yakın zamanda böyle bir sisteme tetrada üretmeyi deneyeceğiz. Onu da yine kanalda yakın zamanda izleyebileceksiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni üretim vloglarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.